Tarih kapının eşiğinde bekliyor. 634 ile 100 binden fazla askerden oluşan bir imparatorluk ordusu. Karşılarında ise sadece 30 bin savaşçı vardı. Roma generalleri emindi. Bu savaş kısa sürecekti. Ama bilmedikleri bir şey vardı. O savaş alanında resmi komutan olmayan bir adam vardı. Ve o adam tarihin akışını değiştirecekti. Adı Halid bin Velid. Çöl rüzgarı Suriye topraklarının üzerinde ağır ağır ilerliyordu. Artık yeni bir savaş başlıyordu. Bu kez karşılarında dağınık kabileler yoktu. Bu kez karşılarında dünyanın en güçlü ordularından biri vardı. Doğu Roma İmparatorluğu. Disiplinli, eğitimli, zırhlı ve sayıca üstün. Ama onların karşısında tek bir adam vardı. Adı artık düşmanlarının bile korkuyla fısıldadığı bir isimdi. Halid bin Velid. Yıl 634. İslam orduları Suriye içlerine doğru ilerliyordu. Ve bu ilerleyişin arkasındaki isim yine Halid'ti. Ancak Medine'de bir karar alındı. Yeni halife Ömer bin Hattab, Halid'i başkomutanlıktan aldı. Bu karar birçok kişi için şok ediciydi. Çünkü Halid yenilmiyordu. Ama Ömer'in korkusu farklıydı. İnsanlar zaferleri Allah'a değil, Halid'e atfetmeye başlamıştı. Ömer, tarihe geçecek şu gerçeği korumak istiyordu. Zafer bir adamdan değil, inançtan geliyordu. Halid görevden alındığında hiçbir itirazda bulunmadı. Ne öfkelendi, ne karşı çıktı. Sadece şu sözleri söyledi. Ben Allah için savaşıyorum. Komutan olarak ya da sıradan bir asker olarak fark etmez. Ve o andan itibaren dünyanın en büyük komutanlarından biri, kendi ordusunda sıradan bir asker olarak savaşmaya devam etti. Ama kader, onun için henüz son sahneyi yazmamıştı. Doğu Roma İmparatoru Herakleos artık bu ilerleyişi durdurmak zorunda olduğunu biliyordu. Devasa bir ordu topladı. Farklı milletlerden oluşan, zırhlı süvariler, ağır piyadeler, tecrübeli generaller. 100 binden fazla asker. Karşılarında ise yaklaşık 30 bin Müslüman vardı. Sayısal fark korkunçtu. Bu savaşın adı tarihe şu isimle geçecekti. Yermük. Savaş başladığında Müslüman ordusu zorlanıyordu. Roma ordusu ağır ve güçlüydü. Hatlar zorlanıyordu. Geri çekilmeler başladı. Panik büyüyordu. Ve işte o anda sıradan bir asker olan Halid öne çıktı. Komuta resmen onda değildi ama savaş alanı gerçek liderini tanıyordu. Halid hızla hareket etti. Ordunun yapısını yeniden düzenledi. Birlikleri küçük, hızlı hareket eden gruplara böldü. Süvarileri merkezde topladı. Ve sonra tarihin en büyük karşı saldırılarından birini başlattı. Hız, beklenmeyen manevralar ve mutlak kararlılık. Roma ordusu ilk kez sarsıldı. Sonra ikinci kez. Ve sonra çökmeye başladı. Günler süren savaşın sonunda devasa Roma ordusu geri çekiliyordu. Yermük kaybedilmişti. Ve bu yenilgi Doğu Roma'nın Suriye üzerindeki hakimiyetinin sonuydu. İmparator Herakleos bu yenilgiden sonra Suriye'yi sonsuza dek terk etti. Söylendiğine göre arkasına dönüp şöyle dedi. Elveda Suriye, seni bir daha asla geri alamayacağım. Bu sözler, bir imparatorluğun kabul ettiği yenilgiydi. Ve bu yenilginin arkasındaki adam artık sadece bir komutan değildi. O tarihin en büyük askeri dehalarından biriydi. Ama kaderin en büyük ironisi henüz gelmemişti. Halid bin Velid yüzlerce savaşa girmişti. Sayısız yara almıştı. Vücudunda sağlam tek bir yer neredeyse kalmamıştı. Ama
hiçbir savaşta ölmemişti. Hiçbir düşman onu öldürememişti. Ve sonra, yıl 642 civarında, evinde, yatağında hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Bir asker için bu, en beklenmedik sondur. Halit, ölüm döşeğinde vücudunu inceledi. Her yer yara izleriyle doluydu ve şu sözleri söyledi. Vücudumda ok, kılıç ve mızrak yarası olmayan tek bir yer yok. Ama ben bir savaş meydanında değil, korkaklar gibi yatağımda ölüyorum. Sonra ekledi. Korkakların evi yıkılsın. Halid bin Velid hiç yenilmedi. Ne Uhud'dan sonra, ne Mu'te'de, ne Irak'ta, ne de Yermük'te. O sadece savaş kazanmadı. Savaşın doğasını değiştirdi. Hızın gücünü gösterdi. Cesaretin sınırlarını yeniden tanımladı. Ve bu yüzden tarih ona bir isim verdi. Seyfullah, Allah'ın kılıcı. Ama belki de onun en büyük zaferi, düşman olarak başladığı bir davanın en büyük savunucusu haline gelmesiydi. Ve böylece bir adamın hikayesi sona erdi. Ama onun adı, savaş meydanlarının rüzgarında hala yankılanıyor. Halid bin Velid, yenilmeyen komutan. Kapıdaki Tarih kanalına abone olmayı unutmayın.